Bir insanın delirmesi için ne gerekir? İşte Joker'in cevabı. Benimle diğer insanlar arasında aslında hiçbir fark olmadığını gösterdi. Tüm gereken tek bir kötü gün. Toplum tarafından dışlanan, haksız yere dayak yiyen, iftiraya ve zorbalığa uğrayan birinin delirmek için haklı sebepleri olabilir mi? Gelin Joker'i beraber tanıyalım. Arthur Fleck, annesiyle birlikte yoksul denecek bir statüde yaşamaktadır. Mesleği palyaçoluk olan bu adamın amacı, insanları güldürmek de olsa işini pek iyi yapamaz. Trajikomik olarak nitelendirilen bu hayatı yaşayan Arthur'un yaptığı palyaçoluk işinde annesinin ona seslendiğinde kullandığı isim yani Happy'yi kullanması bile hiç mutlu olmayan Arthur'un yaşadığı tezatlığı bize gösterir. Happy, did you check the mail before you came up? Yeah, Mom. Happy, what makes you think you could do that? Bu arada Arthur bir yandan psikolojik sorunlarla boğuşmakta ve ağır bir depresyondan kurtulmak adına sosyal hizmetlerin verdiği kadarıyla bir psikologdan da destek almaktadır. How does it feel to have to come here? Does it help to have someone to talk to? Peki bu kadar sorunun yanında biz bu karakteri neden kendimize yakın hissettik? Birçok karakterin aksine zayıf, güçsüz, kendini dahi savunamayan bir palyaçonun bu hale gelişini nasıl haklı bulabildik? 1920'deki Joker'e baktığımızda The Man Who Laughs film uyarlamasında Victor Hugo'nun kahramanı Gail Pale'den esinlenen Joker'in motivasyonları sadistten paralı askerlere ve düpedüz açıklanamaz olaylara kadar uzanıyordu. Ama Joker üzerinde yüzlerce yaratıcı zihin çalışmış olmasına rağmen onun dünyaya bakış açısı şaşırtıcı bir şekilde tutarlıdır ve bu hepimizin bir noktada dünyaya karşı hissettiği tepkinin aşırı bir versiyonunu temsil eder. Hayat anlam duygunuzu yok ettiğinde nasıl tepki verirsiniz? Batman ailesinin ölümüne yarasa kulaklı bir tek parça streç giysi giyerek ve çizgi roman standartlarına göre yeterince makul görünen suçluları döverek tepki verir. Ama Joker'in tek kötü günü aynı tutkuyla onu anlamsızlığı ve şiddeti kucaklamaya yönelttiğini görürüz. Ahlaki nihilizm doğruysa o zaman hiçbir şey doğru ya da yanlış değildir. Fransız varoluşçu Sartre'a göre varoluşun anlamsızlığını kabul etmek bizi kendi anlamımızı yaratmaktan sorumlu olduğumuzu fark etmeye zorlar. Bu anlam kaybıyla nasıl başa çıkılacağını seçmek tüm Batman evrenini canlandırıyor. Önceki filmlerde Batman kanunsuz olarak geleneksel ahlakı sürdürmeye karar verir ama Joker onu tamamen terk etmeyi seçer ve bu kötü adam farkı ikiye böler. Geleneksel ahlakı mı savunacağına yoksa ona karşı mı isyan edeceğine karar vermek için kelimenin tam anlamıyla yazı tura atar. Yine de belirtmek isterim ki Joker bir aksiyon filmi değil, bir sanat filmi. Aslında hastalıklı olan bir toplumda hastalıklı bir birey olan Joker'in başka çaresi yoktu. Ne kadar kişisel bir sorunu var gibi görünse de toplumda yok sayılması, annesinin psikolojik rahatsızlığı, üvey babasının ona karşı tutumu, hatta psikoloğunun bile aslında kendisini hiç dinlemiyor oluşu. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. Kısacası Arthur'u Joker'e dönüştürenler aslında 80'lerdeki bu yozlaşmış toplumdu. Zira Joker kendini ifade edebildiği tek yolu maskesini takıp birilerini öldürmekte bulmaya başladı. Kötü biri miydi? Evet. Diğer kahramanlardan farklı mıydı? Yine evet. Ama hayatı boyunca varoluşsal sancılarıyla kendi başına boğuşan bu karakterimiz var olduğunu ancak bu kötü yönüyle gösterebildiğine inanmıştı. Whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Örneğin merdivenlerden güçlükle çıkan, elindeki ilaç torbasıyla birlikte umudu hiç kalmamış karakterle Joker olarak inen karakteri bir karşılaştıralım. Ne kadar farklılar öyle değil mi?
Çünkü Arthur ne kadar özgüvensiz, zayıf, çelimsiz ve ruhen çökmüş de olsa, Joker tam tersine rengarenk, enerjisi ve gücüyle dans ederek ve kahkaha atarak merdivenleri neşeyle iner. Tıpkı annesinin istediği gibi gülümsemesini takınarak. Aslında sürekli kahkaha atıyor, evet. Ama bu elbette mutlu olduğundan değil, hastalığından. Fark edeceksiniz ki birçok kahkaha atışında gözlerinden yaş akmakta ve bu durum aslında kendisini çok zorlamaktadır. Neyse ki toplum tarafından halkın kahramanı haline gelen Joker aslında olduğundan çok farklıdır. Belki bu sebeple işlediği cinayetleri sol elini kullanarak gerçekleştirirken sıradan işlerini, mesela günlük yazmak, saçlarını taramak, işteki eylemleri gibi bunları sağ eliyle yapıyor. Aslında burada yönetmen bize Joker karakterinin şeytani olan tutumunu göstermeyi hedeflemiş olabilir. Çünkü eski inanca göre sol el şeytani işleri ifade ederdi. Peki ya size göre Joker nasıl bir karakter? Bir canavar mı? Yoksa bir kahraman mı? Yoksa sadece hasta, sıradan bir katil mi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.